Bu yol üzerinde su kaynağı yok çünkü susuz kalmaktansa taşımak her türlü daha iyi. Birazcık çanta ağır ama değiyor yani. 2-3 kere burkulma tehlikesi yaşadık. Fethiye Antalya arasında giden bir otobüs var, Batı Antalya. Ona bindik şimdi. Kaçtan bindik biz? Devre'ye gidiyoruz. Yürüyüşe Devre'den başlayacağız. Otobüsleri hiç sevmiyorum. Tam bir köy otobüsü. Sürekli tıngır mıngır gidiyor böyle sallayarak falan. Tam şey böyle hani 2000'li yıllarda Türkiye'de film çekiyorlar ve hani başrol oyuncusu bu otobüste bir yere gidiyor, Fethiye'ye gidiyor. Öyle bir vibe'ı var. Arkadaşlar selamlar. Şimdi Demre Otogarı'na geldik. Öyle minicik bir yer. Çantaları son kez bir kontrol ediyoruz. Şöyle göstereyim çantanın içini de. Burada muz var. Bunu bugün yiyeceğiz. Aslında çok fazla şey almayı önermiyorlar ıslak yiyecek. Ama aldık. Böyle bu şekilde kapanıyor çantam. Burada da diğer çantamız var. Yoga matı aldık yanımıza maalesef. Ekipmanlarımız tam değil. Yoga matıyla idare edeceğiz. Son bir çantada akan makan bir şey var mı bakıp direkt yola çıkıyoruz şimdi. Çıkmadan şimdi size bir de çanta nasıl takılıyor onu göstermek istiyorum. Şuraya koyayım. Çantam bu şekilde 10 kilo falan tam tartmadık ama önce bu beli bağlamak gerekiyor. Yükün çoğunu kalça ve bacak kasları taşısın diye. Daha sonra şurada fazla sıkmışım hatta ben. Şunlar var. Çanta arkaya düşmesin diye öne çekiyoruz bununla. En sonda burada bir göğüs için bir yer var. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapacağım. Onu çok sıkmıyoruz. Yük göğüse binmiyor. Sadece bu yanlar çok sağa açılmasın diye. Başladık şimdi Demre merkezdeyiz. Daha ilk 100 metremiz falan herhalde. Şunu göstermek istedim. Şurada Aziz Nikolas Anıt Müzesi var. Noel Baba diye de biliniyor. Bayağı oldukça ünlü Mira Antik Kenti'nde. Zamanında burada psikoposluk yapmış. Bildiğimiz Noel Baba aslında buralı yani. Gelirseniz Mira Antik Kenti'nde kesinlikle gezin Demre'de. Ben birkaç kez gezdiğim için şimdi uğramayacağız. Direkt yola koyuluyoruz. Demre Otogar'dan sonra 3,5-4 kilometre falan yürüdük. Bir böyle yol ayrımı gibi bir yer var. Orada bir tane antik kent var. Likya Uygarlıklar Müzesi'ne çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bir düşündük yolumuzu uzatsak baksak mı bakmasak mı falan diye. Sonra dedik ki bakalım yürümek için yola çıktık. Ama kapalıymış. Tadilat nedeniyle birazcık üzdü. Aslında yol buradan böyle devam ediyor. Bir U atılıp geri geliyor. Biz gitmeyeceğiz çünkü çok yokuş geldi. Şimdi tekrar geri dönüp yolumuza devam edeceğiz. Bir 3,5 kilometre yürüdük. Hala Demre merkezde sayılırız. Şeye çıkmadık yani böyle. Dağlık, ormanlık alanlara henüz girmedik. 5. kilometredeyiz. Böyle full bataklığın yanından yürüdük. Şurası antik kent bu arada. Bizim az önce girmeye çalıştığımız. Şuradan girmeye çalışmıştık. Giremedik. Sonra tekrar döndük. Buradan devam ediyoruz. Demre'deyiz. 6. kilometredeyiz. Yol bizi bir sahile çıkardı. Kumdan gidiyoruz. Başka yol yok, göremedik.
Ayakkabılara biraz kum girer diye çekindik açıkçası ama ıslak yerden giyilince bir şey olmuyor. Mükemmel yani. Hem şehir merkezinden geçiyoruz hem kumsaldan geçiyoruz. Şimdi ormanın içine gireceğiz falan. Yani her çeşit yol var. Çok hoşuma gitti. Etrafta çok güzel, kimse de yok. Güzel. Burası çok güzelmiş. Hiç böyle bir yer olduğundan haberimiz yoktu. Burada kanolar var. Burada da artık Likya yoluna girdiğimizi gösteren işaretimiz, kırmızı beyaz işaretimizi gördük. Şimdi bir mola verdik. Çok yorulduk. Biraz da acıktık. Daha yeni girdik sayılır Likya yolunun o patikalarına. Ama bir 7 kilometre falan yürüdük. Çantalarımız benimki 10 kilo, Oğuzhan'ınki 15 kilo. Birazcık yordu haliyle. Bu arada çanta ağırlığı da şey diyorlar. Vücut kütlenizin %15'i maksimum %20'sini geçmesin diyorlar. Benimki bir tık geçti %15 ama iyi, suyumuz falan azalacak. O yüzden yiyecek erzağımız azalacak. Dengeyi bulacağız. Bir protein bar yiyeceğiz. Çok iyi gelecek. Gram varmış bunda. 20 gram protein varmış ve tiramisulu mu? Mükemmel. Evet. Yani tam seveceğim bir şey almış. Evet. Reklam. Beğendin mi? Hı hı. Benim canım tuzlu bir şeyler de istiyor. Bir ceviz falan kullanabiliriz. Baksana benim bu eğilmiş güzel. Güzel, mükemmel tadı. Hı hı. Oo, çok beğendim ya. İşte bu. Hayat böyle bir şey olmalı anne. Bir şey diyeyim mi? Hı. İkinci takışta ben de rahat hissediyorum. Şimdi ikinci rounda başladık. Yolda birilerini gördük. Sağ olsunlar bize hiç sormadan falan tavsiye verdiler. Herkes çok yardımsever. Konaklama yeri önerdiler. Biz bugün Kekova'ya varamayacağız büyük ihtimalle. Zaten hani o ikinci gün planımızdı. Bir 2 kilometre ileride güzel bir alan varmış. Orada kamp kurun dediler. Bayağı gidilecek yolları falan da gösterdiler. Bir tane eski yol varmış. Orayı tavsiye ettiler. Yeni yol biraz daha ticari amaçlı açılmış. Daha zor, hatta yorar falan dediler. Eski yol çok daha iyi dediler. Bir 10-15 dakika oturup dinlendik. Bir şeyler atıştırdık. Çantanın yükü daha hafif hissettiriyor. Vücudumuz biraz alıştı büyük ihtimalle. Bir 10-15 dakikalık dinlenme de iyi geldi. Bir tuvalet molası da verdik. Tuvaleti de doğaya yapıyorsunuz. Tabii ki yanınızda çöp poşeti getirmeyi unutmayın. Çöplerinizi lütfen dışarıda bırakmayın. Doğaya atmayın. İngilizler herb diyormuş, Amerikanlar herb diyormuş. Bir tane İngiliz de konuşma katıyor diyor ki abi herb nedir? Siz halka altın diyorsunuz. Haklı. Her yer zeytin ağacı. Her yer. I go crazy cause here is what I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself all right. Baksana ne kadar iyi şu iplerden. Bunlar o kadar eski değil bence. Çok yeni duruyorlar. Antik kentten değil yani. Evet. Şöyle baksana zeytin ağaçları. Güzel ve çok güzel. Evet, zeytin ağaçlarını ben çok seviyorum ya. Arkadaşlar bir de ne çok güzel biliyor musunuz? Hem ormanın içindesiniz, her yeriniz ağaçlarla kaplı. Bu şekilde görünüyor. Bir yandan deniz kenarındasınız. Denizin dalganın taşları vurma sesi geliyor. O kadar güzel ki burası. Yani çok keyifli burada yürümek. Birazcık çanta ağır ama değiyor yani. Yolda 2 tane eşekle karşılaştık. Vahşilerdir umarım. Kim
kimsenin değillerdir diye umut ediyorum. Bayağı da sağlıklı görünüyorlar maşallah. Yakında gidip çekmek isterim ama o yüzden birazcık korktular. Birden pat diye çıktılar. Ben de biraz onlardan korktum. Tepişe tepişe çıktılar. Çok güzelsin. Hı hı. Sana diyorum sana. Çok güzelsin. Ben keçi çok severim. Çok güzeller. Daha da küçük gibiler. Şu yoldan geldik. Burası Demre Liman. Buradan böyle geldik. Şimdi şöyle buradan devam edeceğiz. Yol böyle. Oo, örümcek ağı var. Önce görüyor musun? Gördüm. Keçiler çok güzel. Önce de çok. Bu örümcek değil ki, örümcek ağına takılmış bir zavallı yem. Valla. Hmm. Me. 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 Korktular. Me. Me. Çok tatlısınız. Keşke sizi sevsem. Benim karşıda oturduğum evin altına da geliyor keçiler. Camdan sürekli onlara da meyliyorum. Onlar da karşılık veriyorlar. Kendileri benim arkadaşım sayılır. Me. Me. Aman tanrım, çok güzel. Ne oldu, bana niye bakıyorsun? Görüşürüz. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Gerdim birazcık size. Kusura bakmayın. Kulere daldım da olsan ama. 30 saniye kaçırmamış ve hemen oturma kararı vermiş. Yolda sürekli bu işaretten oluyor. Hiç gerilmenize gerek yok yani. Asla kaybolmazsınız. Burada bir tane daha var. Bir tane uygulama indirdik biz. Adı Wikiloc. Ücretli bir uygulama. Yıllık 60 TL. Orada herkesin profili var. Yürüdüğü yol, patika gözüküyor. Biz de birinin patikasını takip ediyoruz. Orada da başlattığınız zaman telefondan uygulamayı, onu bu arada offline indirdik. İnternetsiz çalışıyor. O da zaten sürekli takipte oluyor. Yoldan çıktığınızda direkt böyle bir alarm sesi yolluyor size. O yüzden her şey gayet rahat. Kaybolmak gibi bir şey olmaz. Arkadaşlar, ikinci moladayız. Kaç kilometre yürüdük bakmadım. Telefon çantada almaya üşeniyorum biraz. Yani keçi yolu gibi bir patikadan gidiyoruz. Bence bir 10 kilometre yürüdük şu ana kadar. Yine sonra yazarım videonun bir yerlerine kaç kilometre olduğunu. Hava sabahtan rüzgarlıydı ama şu an bayağı güneşli. Biraz terledik. Yolda insanlarla karşılaşıyoruz. Genelde Fethiye tarafından başlıyorlar. Biz ters düşüyoruz. Tam tersi yönde yürüyoruz gibi oldu. Çok ufak yorulduk ama şey değil yani, asla zor değil. Yapılabilir bir şey. 2 dakika oturup bir su içip tekrar yolumuza devam edeceğiz. Biraz sırtımda Ağrı mı var? Aslında çok fazla belime şey yapıyorum da. Popon taşıyorsa onu. Kafam taşıyor ama yine de omzum omzumdan bayağı alıyorum yükü ama yine de biraz şey almış, tutulmuş. Ama sıkıntı yok, bunlar güzel şeyler. Su. Olur.
Şimdi bu suyu biz bugün bitireceğiz gibi. Onu bitiririz. Akşam diğerini de bitiririz bence. Yarına ikimize de birer litre kalır. Yok 1,5 litre. İki tane daha var böyle su. Çıkmadan... Hatta bir dakika. Bunu bitirirsek toplam 3 tane daha suyumuz var daha. Evet. Çıkmadan yanımıza 2 çantaya da 1,5 litrelik 2 tane su aldık. Yani kişi başı 3 litre su aldık. Biraz ağırlık yapıyor ama şart. Bu yol üzerinde su kaynağı yok çünkü. Susuz kalmaktansa taşımak her türlü daha iyi. Kekova da var. Değil mi? Bir de köyde varmış ya şurada. Ha, ileride bir tane köy var. Bu Demre'den çıktık şimdi. Daha 3 ağza varmadık. Oraya giderken bir tane köy varmış. Yoldan bir 500 metre falan sapıyormuşsunuz ama oradan da su doldurabiliyorsunuz. Şuradan indik. 10. kilometredeyiz. Böyle bir sahile geldik. Su çok güzel. Yanımızda bikini mayo falan var aslında ama denize girmeyiz herhalde. Şu an bugün girmeyiz en azından. Belki daha sonra gireriz. Üçüncü molamızı verdik. Şimdi tekrar yola koyulduk. Toplam 9 kilometreye yakın yürüdük. Yorulduk yani. 3,5 saattir aralıksız yürüyoruz. Toplam belki yarım saati oturmuşuzdur. Ama her şey süper. İyi gidiyor. Sadece bizim zaten ayakkabılarımız pek iyi değildi. Son dakikada trekking ayakkabısı alamadık. Yolda vurur vesaire ayak alışmadığı için diye. Normal spor ayakkabılarla yürüyoruz. Hiç önerilen bir şey değil. Herkes şiddetle diyor ki asla spor ayakkabıyla yürümeyin. Evet, haklı olduklarını biliyorduk ama tecrübede ettik. Birazcık böyle kayalardan geçerken bileğiniz burkulabiliyor. 2-3 kere burkulma tehlikesi yaşadık. Yanlış yere geldik. Bayağı da yorulduk. Çok tırmandık. Bayağı tırmandık. Ama yanlış yola sapmışız. Oğuzhan da yolda örümcek ağ görünce anlamış. Belli ki buradan kimse geçmiyor diye. Neyse, sorun yok diyoruz ve bunu fırsatı çevirip 1 dakika mola verdik. Tekrar devam edeceğiz. Biraz güneş gitti. Biz de bittik. Çıkarken çok zor oldu arkadaşlar. Tırmanmak zor. Şu an iniyoruz. Şu an çok rahatız ama tırmanırken eğer bir 10 dakika tırmanırsak yani bitiyoruz. Ne haldeyim acaba ya? Arkadaşlar 10. kilometredeyiz. 10,5 kilometre oldu. Yaklaşık 4-4,5 saattir yürüyoruz. Yol nispeten kolaylaştı. Böyle bir yol. Bayağı kolay geldi o son yürüdüğümüz yollardan sonra. Yanlış yola saptık. Yolda bize bir köy olduğu söylenmişti. Yani suyunuz, erzağınız yoksa gidip oradan alın dediler. Biz o yola girmişiz. Şu arkada ezan okunuyor zaten, cami falan var. Ama bizim her şeyimiz var, o yüzden yola devam edeceğiz. Şurayı çıkmıştık bir de. Burayı tekrar ineceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Bu içi peynir dolgulu vasalar vardı yanımızda. Acıktık, bunları atıştırıyoruz. Şurası köy. Biz bu yolu takip ettik. Buradan geldik.
Burayı çok sevdim. Her yer böyle kayalıklar. Herkes de üzerine böyle taşları dizmiş tek tek. Çok güzel. Yani bu biraz da yolu belirlemek için, yolda belediye yapıyor herhalde, bilmiyorum. Kırmızı beyaz işaretler var ama bunlar da yolcuların birbirlerine yolun doğru olduğunu göstermek için koydukları taşlar. Çok güzel burası, böyle film sahnesi gibi. Bakar mısınız? Yolda birileriyle karşılaştık demiştim ya, bize yeni yol yapıldı, oradan gitmeyin, zorlu dediler, eski yol daha iyi dediler. Bu tabelayı görünce, bakın buradan 3 ağıza, buradan gidiliyor zaten, biz 3 ağıza gideceğiz. Oyran ve Kapaklı'ya buradan. Biz şimdi bu yolu takip etmeyeceğiz, bu yoldan devam ediyoruz. Şimdi buradan da göstermek istiyorum. Şuradan ayrımdan, az önce gösterdiğim yerden 3 ağız yoluna saptık. 3 ağız yolundan, şurasıydı orası, hemen tabelanın olduğu yer, böyle geldik. Aslında yol burası. Her yerde böyle gösteriyor. Bakın burada yazmışlar. Eski yol burası. Bize eski yol önerildi. Çok daha rahatmış yürüyüşü. O yüzden biz buradan devam edeceğiz. Köye gitmek istiyorsanız, suyunuz, erzağınız yoksa yeni yoldan gidebilirsiniz. Orası zaten biraz daha sanırım esnafa, köylüye biraz daha para kazandırmak için yapılmış bir yol. Saat 6 oldu. Biz 12 kilometre falan yürüdük. Şimdi ufaktan böyle 14 kilometre mi? 14 kilometre yürümüşüz. Bayağı yürüdük. Çantalar çok ufaktan, böyle sular bittiği için hafifledi. Ama artık bir noktada gün sonu olduğu için bana hala ağır geliyor. Konaklayacak yer bakıyoruz. Şimdi konaklayacak derken çadır kuracağız. Çadır için uygun bir alan bakıyoruz. İnanmıyorum, bu bir çiçek mi? Oh, nasıl bir çiçek böyle? Çok güzelsin. Deniz kenarına çıktık şimdi tekrar. Bayağıdır deniz kenarında değildik. Burada bile çadır kurulabilir aslında. Bence burada bugünlük. Adam ne dedi bize? Harabeler falan vardı değil mi? Ya eski bir liman gibi bir şey var. Yıkık beton şeklinde dedi. Muhtemelen dediği yer burası değil. Aa bak, burada çöpler var. Bırakıp gitmişler. Biraz insanların olduğu yere. Deniz kenarı. Evet. Ya dediği yer biraz daha ileride olabilir ama bence daha gitmeye gerek yok. Güzel bir yermiş şu an. What say you? Belki biraz ilerleyebiliriz. Tamam. İyi, güzel. Zaten Şurası biraz daha korkunç olmayacak mı geç? Zaten bir aşağı indim de. Bir aşağıda daha kötü. Taşlıklar falan var ya. Yok, burası tam çadırlık. Güzel. Teşekkür ederim. Hiç aklıma gelmemişti. Oh. Kafaları bıraktık şimdi. Burada kamp kuracağız. O belli. Bir etrafa bakalım. Çünkü etrafta böyle yapılar var. Umarım gece korkmayız.
Ne var acaba içinde? Öldük. Çok ıssız bir yerde değil. Yatlar falan da var ya. İnsanların olması daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Arkadaşlar öldük. Öldük. Hiç kolumu kıpırdatacak halim kalmadı. Çadırımızı kurduk, yemek yedik. Yanımıza böyle konserve, daha doğrusu paketlemişler, konserveden de iyi de ağırlık da yapmıyordu. Barbunya plaki almıştık, bir de makarna. Güzel yemekler, koruyucusuz falan. Biz bir de yemek yapmayla, tüp taşımayla falan uğraşmak istemedik. Yemek yedik, yani oh my god çok yorulduk. Direkt uyuyacağız galiba. Saatte daha kaç? Bakayım 19.38. Burada da bugün ne kadar yürüdüğümüz görünüyor. Bu şekilde biraz yorulduk.